Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Biraz geç yayında sizlerle birlikte oluyoruz, canlı yayın yapıyoruz. Fakat zamanımız şimdiye denk geldi. Ayrıca sizlerle birlikte dolar kurunda bu hafta tekrardan 18 liraların üzerinde kapattık. Bu 18 liralarda kapatmamamız dolar kuru için maalesef ki pek de iyi olmamışa benziyor. Ne kadar çok 18 liranın üzerinde dolar kurunda kapanışlar gelmeye devam eder ise arkadaşlar dolar kurunda artık bu seviyelerin oldukça güçlenmiş olduğunun teknik olarak göstergesi maalesef ki bizlere dolar kuru burada veriyor. O yüzdendir dolar kurunda aylık kapanışlar ve haftalık kapanışlar, hatta günlük, daha kısa bazda günlük kapanışlar seviyelerine baktığımız zaman 18 liranın altına indirilemeyen bir dolar kuru ve bu dolar kuruyla birlikte ilerleyen günlerde maalesef ki dilimizin de istemediği, söylemek de istemediğimiz dolar şoklarına tekrardan maruz kalabileceğimiz bir dönem içerisinde olabileceğimizi bizlere gösteriyor. Gönül ister ki dolar kurunu belirttiğimiz seviyeler 17.90 seviyeleri altına indirebilselerdi. Fakat bu hafta itibariyle gene kapanış seviyesine baktığımız zaman 18-20 seviyelerinden bir dolar kuru ve gene 17 lira 90 kuruş üzerinde bir dolar TL kuru sizlerle birlikte gördük. O yüzden diyoruz ki arkadaşlar dolar kurunun bir an önce eski rekorunu üzerinde bir kapanış yaptırılmaması şart. 18 lira 40 kuruş seviyesi üzerlerine eğer ki dolar TL kurunun yükselişi engellenemez ise dolar kurunda bir gece, biliyorsunuz eskiden de hatırlıyorsunuzdur, gece yarısı ani şok yükselişler, günlük şok yükselişler, 1 liraya varan yükselişler tekrardan görme olasılığımız da oldukça fazlalaşmış durumda. Bekliyoruz. Hepimiz bir şeyler yapılması umuduyla bekliyoruz. Fakat dolar kurunda görünen o ki Fed'in de tarım dışı istihdam verilerinin kuvvetli gelmesiyle birlikte orada da gene dolar endeksi tarafında yukarı yönlü hareketler. Dolar endeksi tarafında oluşan formasyonların dolar endeksini 116 dolarlar seviyesine kadar da yukarı yönlü itebilme olasılığı, gene temel analiz bakımından baktığımız zaman doların Türk lirası karşısında güçlü seyrini devam ettirmesi anlamını taşıyor. Yani arkadaşlar neresinden bakarsak bakalım dolar kurundaki güçlü seyir ve formasyonların hala da yukarı yönlü seyirlerinde devam etmesi ve ana hedef olarak ilk etapta dolar kurunun hızlı bir şekilde bir gece yarısı operasyonuyla tekrardan 20 liralar ve üzerine gitmesi olasılığı da oldukça güç kazanmış durumda. Hepimiz enflasyonla mücadele ediyoruz. Aldığımız maaşlar enflasyon karşısında bizi 1-2 ay rahat ettirse de arkadaşlar 1-2 ayın sonunda enflasyonist baskıyı iyice hissettiğimiz için aldığımız maaşlar da biliyorsunuz artık kuş seviyesine düşmüş oluyor. Ve bunun etkisiyle de bizler yavaş yavaş hala daha fakirleşmeye devam eden bir süreç içerisinde de bulunuyoruz. Bu arada tarım dışı istihdam verileri ABD tarafında açıklandı. O geçen ay biliyorsunuz 528 bin seviyesinde bir tarım dışı istihdam verisi açıklanmıştı. Bu ay gene tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi. Fakat geçen ayki gibi güçlü bir tarım dışı istihdam göremedik. Bu ay 300 bin beklentinin olmasına rağmen 315 bin seviyelerinde bir tarım dışı işsizlik oranı açıklandı arkadaşlar. Bu da beklentilerin üzerinde bir veri olduğu için olumlu sayılacak bir veri. İşsizlik tarafına baktığımız zaman ABD'deki işsizlik oranlarının arkadaşlar geçen aya oranla biraz daha yükseldiği, bu da TDI verilerinde olumsuz bir sonuç. Yani %3,5'tan %3,7 civarına ulaşmış bir ABD tarım dışı işsizlik verisi açıklandı. Ortalama saatlik kazançlar iyi sayılabilir. Bu da
FED tarafının bu ay yani 21 Eylül'de yapılacak olan faiz kararlarıyla birlikte arkadaşlar daha güvercin bir FED izlememiz anlamı taşıyacaktır. En azından ben bunu bu şekilde yorumlamak istiyorum. Çünkü FED'in şahin tutumuna devam etmesi Jackson Hole toplantısında özellikle Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda faiz artışlarına güçlü bir şekilde devam etmesi olayını yaşarsak da dolar kurunda gerçekten bizler bir anda 25 liralar seviyelerini bile görebiliriz. Bu da bizi maalesef ki dolar tarafında arkadaşlar tedirgin eden en büyük yönlerden birisi. Şimdi 17.90 seviyesi beklentilerimiz dahilinde aşağı yönlü kırılması yönündeydi. Bu yaz dönemi süreci boyunca ülkeye giren döviz miktarları ve bu döviz miktarlarıyla birlikte enflasyonun da bir miktar aşağı inebileceği yönündeki beklentilerimiz mevcuttu. Fakat görünen o ki arkadaşlar çarşı, pazar, manav hepimiz geziyoruz. Baktığımız zaman çarşı, manav, pazar tarafında da fiyatların pek geriye gelmediği hepimiz tarafından görülmekte. Bu dolardaki tehlikeye çarşı, manav, pazarla girmemdeki en büyük etkenlerden birisi de bu sevgili dostlarım. Çünkü artık domatesin, biberin yani evimize aldığımız temel ihtiyaç gıda maddelerinin Eylül ayıyla birlikte üretimin de azalmasından kaynaklı olaraktan daha pahalı bir şekilde evlerimize girecek olması. Bu da enflasyon tarafını maalesef ki daha güçlü tutacaktır. Enflasyonda azalma değil, ben daha yukarı yönlü beklentimi maalesef ki hala da koruyorum. Bu yukarı yönlü beklentim değişmiş değil. Bu da yıllık bazda enflasyon oranlarına baktığımız zaman TÜİK'in açıkladığı %78 rakamlarının üzerinde bir enflasyon oranında ilerleyen günlerde karşımıza gelebilme ihtimali oldukça fazla. Bunlar hep doların lehine olan durumlar arkadaşlar. Çünkü bu durumların hepsinden dolar biliyorsunuz besleniyor. Bu durumla birlikte bizlerin sizlerle birlikte izlediği şuradaki formasyonumuz da var. Bu formasyonumuzun da uzun zamandır dolar kurunda yukarı yönlü kırıldığı, hatta 17.35 seviyesinden beri dolar kurundaki bu formasyonun yukarı yönlü kırıldığı ve buradan yaz dönemi boyunca gelen turizm gelirleriyle birlikte yukarı yönlü buradaki hareketi sizlerle birlikte biz sert hissedemedik. Ama ilerleyen günlerde artık arkadaşlar turizm gelirlerinin de ülkeye giren turizm gelirlerinin de azalmasıyla birlikte buradaki formasyonun yukarı yönlü daha da hızlı bir şekilde çalışma olasılığı da oldukça artmış durumda. Burada aşağıda 10.40, yukarıda 14 seviyesini sizlerle birlikte zaten takip ediyorduk. Yani yaklaşık olarak burada bir 3 liralık bir marjımız vardı. Buna da 17.35 liranın üzerine teknik olarak ilave ettiğimiz zaman yakın zamanlarda dolar kurunda bir 20 lira 35 kuruş, 20 lira 50 kuruş seviyesine doğru bizler yukarı yönlü ataklar izleyebiliriz. Bu grafik üzerinde de baktığımız zaman yükselen üçgenin bugün itibariyle yani bu hafta kapanışlarıyla birlikte uç kısmına da yanaşmış durumdayız. Yani buradaki artık formasyondaki hareket dolar kurunu yukarı yönlü daha savunmasız bir hale getirmiş durumda ve burada artık gidecek bir yönde kalmadığı için buradaki kopuşlar maalesef ki gönül istemese de arkadaşlar yukarı yönlü daha da sertleşebilir. Fakat inşallah bakın hiçbirimiz zaten bunu tasvip etmiyoruz. Bu yukarı yönlü hareketlerin sert bir şekilde olmasını hiçbirimiz de beklemiyoruz. Fakat grafik ve teknik analiz bakımından baktığımız zaman artık buradaki formasyonun gelinebilecek en uç seviyesine kadar yatay bir şekilde turizm gelirleriyle birlikte bu dolar kuru buraya kadar tutulmuş gibi görülüyor. Fakat turizm gelirlerinin
anlatmak istediğim azalması Eylül ayından itibaren okulların açılacak olması bizi burada daha da bir savunmasız duruma düşürüyor ve burada bizler artık bir 20 liralara doğru dolar kurunda yukarı yönlü atakların devamını bekleyebiliriz gibi gözükmekte. Bu hafta çok önemli olacak ki 17 lira 90 kuruş seviyelerinin altına bu hafta da bu dolar kurunu indiremezler ise arkadaşlar, herhangi bir şey bulup açıklayıp bu kuru aşağı yönlü çekemezlerse de dolar kurunda kısa zaman zarfı içerisinde yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla 20 liralara gidecek bir seviyeyi sizlerle birlikte maalesef ki izleriz sevgili dostlarım. Elinde dolar tutan arkadaşlar şimdi artık ne yapabilirler? Artık bundan sonra yapılabilecek en mantıklı hareket ne olabilir? Bundan sonra yapılacak en mantıklı hareket buradaki üçgenin altına gelinmedikçe eldeki dolar pozisyonların korunması olacaktır sevgili dostlarım. O da sizler için 17 lira 90 kuruş seviyesi en ideal bölgenizdir. Bu bölgenin altına sarkma veya bir kapanış, günlük kapanışlar olmadığı müddetçe artık buradaki zamansal hareket alanı da dolar kurunda dolmuşa benziyor ve dolar kurunda 20 TL'ler civarına doğru gidecek bir hareket benim nezdimde başlamış gibi teknik açıdan görülmekte sevgili dostlarım. Cari açık tarafına baktığımız zaman maalesef ki cari açık ithalat ve ihracat dengesinin de bozulmuş olması, aylık bazda da verdiğimiz 10 milyar dolarlara yakın seyreden bir dolar açığımızın olması arkadaşlar. Bu da dolar kurunun hala da Türk lirasına karşı gerçekten savunmasız bir durumda olduğunun kanıtlarından, sinyallerinden birkaçı diyebiliriz. Bakın şimdi ithalat tarafını, doları bu kadar ucuz tutarsanız sevgili dostlarım, doları yani olması gerekenin enflasyon değerinin altında doları tutmaya çalışırsanız, ihracatınız ne kadar kuvvetli olursa olsun doların ucuz olmasından kaynaklı olarak ithalatta her zaman için cari açık vermeye devam ederiz. Bu kadar basittir. Yani doların pahalanması gerekli ki olduğu değerlerde, enflasyon değerlerinde doların kurunun nominal değeri olması gerekli ki dolar kurundaki bu artış iç piyasadaki üreticilerin ithalatçılarla yarışabilir bir seviyeye gelmesi anlamı taşısın. Bunların arasında fark olduğu müddetçe, yani yakın doların enflasyona düşük değerlerde seyretmesi durumunda ihracatçımız maalesef ki arkadaşlar ithal ürünlerle birebir yarışır pozisyona giremiyor. Bunda giremediği için de arkadaşlar iç üretimden kaynaklı olaraktan ithalat ürünlerinin daha ucuz olması buradaki rekabeti de ithalat tarafına maalesef ki vermiş oluyor. Bu da cari açığı ülkemizde daha da körüklemeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçler içerisinde tekrardan işçi ücretlerine zamlar gündeme geldi biliyorsunuz. Artık asgari ücretin 7.000 ve üzerine doğru devam edeceği, bununla ilgili piyasa yoklaması yapıldı. Yeni yılla birlikte asgari ücretinde 7.000-7.200 lira civarlarına çekileceği, ayrıca uzun zamandır bekleyen EYT'li arkadaşlarımıza da bir çözüm bulunacağı yönünde açıklamalar yapılmış durumda. Artı enerji maliyetlerine gelen zam, gece yarısı oraya da biliyorsunuz bir operasyonla enerji maliyetlerine de %20 civarında zam geldi. Isınma maliyetlerinin kışın daha da artacak olmasından kaynaklı olarak da arkadaşlar bu kış gerçekten benim nezdimde çok zor geçecek. Yani zor, bunları telaffuz etmek, söylemek gerçekten zor. Fakat verilere baktığımız zaman bunları çok yakından görebiliyoruz. Merkez Bankası rezervlerine baktığımız zaman eksi 50 milyar dolarlar civarında bir Merkez Bankası rezervi. Swap miktarlarını düştüğünüz zaman
eksi 50 milyar civarlarında bir Merkez Bankası rezervi. Ayrıyeten Eylül ayı ile birlikte dış borç ödemeleri, özel sektör firmalarının dış borç ödemeleri mevcut. Bunlar da başlayacak. Bunların ödenebilmesi için piyasadan para çekilmesi lazım veya Merkez Bankası kanalıyla piyasaya dolar bulunması lazım. Hep bütün bunlar arkadaşlar doların geri düşüşünü çok fazla etkileyecek etmenlerden birisi. Piyasadan her dolar çekilmeye başlandığında da dolar kurunda göreceğiz ki yukarı yönlü hareketler daha da sert bir şekilde devam edecek. Ta ki bir formül, bir yöntem bulunup dolar kuru 17 lira 90 kuruş altına çekilmediği sürece bu hafta artık dolar TL kurunda tehlikeli bir haftanın başladığı, kur şoklarına açık olan bir dolar kuru da izleyeceğimizde maalesef ki gözden kaçmamalı sevgili dostlarım. Evet, dolarda benim akşam akşam anlatacaklarım bundan ibaret. Ben hepinizi çok seviyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde dolar kurunda bir formül, güzel bir formül bulunup bu kurun 18 lira 40 kuruş seviyesi üzerlerine atılması engellenebilir ümidimle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlar.